Dostlar selamünaleyküm. İnsansız hava aracı dendiğinde dünyada akla gelen ilk ülke olduğumuz için bu alanda yaşanan gelişmeler her zaman önemini koruyor. Şimdi ise yeni bir atış testi gerçekleşti ve bugün bunu konuşacağız. Bayraktar TB2, Bozok ve Kayı-30 mühimmatlarıyla atış testlerini başarılı şekilde tamamladı. Ve biz bu mühimmatlardan daha önce kanalda hiç bahsetmemiştik. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Ayrıca Bayraktar TB3, MAM-T mühimmatıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Bugün videonun başında kısaca ona da değineceğiz. Kayı ve bozok mühimmatlarını konuşmadan önce aynı alanda bir önemli gelişme daha yaşandı. Onu kısaca konuşalım. Zaten bunun için bir video çekmek istiyordum aslında. Ama bu videoda o konudan kısaca bahsedebiliriz. İşin açığı genel olarak hakim olduğunuz bir mesele olduğu için ayrı bir video çekmeye gerek yok. Bayraktar TB3 MAM-T mühimmatıyla bir atış testi yaptı. 2 adet MAM-T mühimmatını aynı hedefe gönderdi. Tabi sadece böyle söyleyince olayın pek bir haber değeri yokmuş gibi görünüyor. Çünkü artık bu platformlarla yapılan testlere alıştık. Bırakın bu atışı Bayraktar TB3 kısa pistli gemimizden yani TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş bile yaptı. Aslında esas olay oydu. Bu konuda dünyada tek oldu çünkü. Bugünkü atışın önemli olmasını sağlayan şey bu mühimmatların ikisinin aynı hedefi vurabilmesi bile değil. Önemli olan şey bu iki mühimmatın aynı delikten geçmesi. Normalde MAM-T en çok kullandığımız MAM-L mühimmatından 4 kat daha ağır. Bu yüzden daha yıkıcı bir mühimmat. Ama tabii ki mühimmat büyüdükçe hassas atışlar yapmak zorlaşıyor. Düşünün ki bu mühimmatın menzili bırakıldığı irtifaya göre 80 kilometreye kadar ulaşıyor. Böyle bir mühimmat için normalde 2-3 metre civarı sapmalar normal kabul edilebilir. Ama şu an santimetre çapında bir hassasiyetten bahsediyoruz. İki merminin aynı delikten geçmesi şu an konumuz ve belki daha da önemlisi bunu lazer arayıcı başlıkla yapabildik. Peki bu niye önemli derseniz Türkiye'nin insansız hava araçlarını bugün dünyada 50'den fazla ülke kullanıyor. İnsansız hava aracı ihraç ettiğiniz zaman mühimmat ihracatının kapısını da aralıyorsunuz. İşte bu tarz gösteri niteliğindeki test atışları bu mühimmatların ihracat şansını kat kat arttırıyor. Zaten Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı ihraç ederken başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu mühimmat çeşitliliği. Şu an dünyada Akıncı ya da Aksungur kadar mühimmat çeşitliliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı bildiğim kadarıyla yok. Zaten bugünkü konumuz da aslında biraz bununla ilgili. Çünkü yine Baykar'ın bir insansız hava aracı olan Bayraktar TB2, Bozok ve Kayı-30 mühimmatlarıyla atış testleri yaptı. Bayraktar TB2 Türkiye'nin SİHA hikayesinin taşıyıcısı konumundaydı. Yani başarılara açılan ilk kapıydı. TB2 bugüne kadar birçok savaş meydanında adından çokça söz ettirdi. Şimdi artık yeni şeyler denemeye başladı. Normalde SİHA'larda en çok MAM serisi mühimmatları kullanıyoruz. Yani mühimmat konusunda başrol Roketsan'a aitti. İşte şimdi bu alana yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. TÜBİTAK SAGE, Bozok ve Kayı mühimmatlarıyla bu alana giriş yaptı. TÜBİTAK SAGE üretimi olan bu mühimmatlar 20 Ocak'ta Bayraktar TB2 tarafından kullanıldı bir test atışında. İkisi de hassas şekilde hedeflerine vurdu. Bozok, TÜBİTAK SAGE'nin 2014 yılından beri geliştirmeye devam ettiği bir mühimmat. İlk defa envantere girmiyor. 2018 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Bozok mühimmatını yani bu mini akıllı mühimmatı operasyonlarda kullanmaya zaten başlamıştı. Ama kullanımı çok sınırlıydı. Yani geri dönüşler için etkinliği belirlemek için test atışı denebilecek seviyedeydi. 2022 yılından sonra ise bu mühimmat tam anlamıyla hazır hale geldi. İşte o 2018'den beri yapılan testler sonucunda bütün ihtiyaçlar giderildi ve en son Saha Expo 2024'te Bozok'la ilgili en önemli gelişme yaşandı. Baykar tek seferde 1000 adet Bozok siparişi verdi ve TÜBİTAK SAGE ile bugüne kadarki en büyük anlaşmayı imzaladılar. Bunun ardından Kayı bombası ile ilgili bir haber de yakın zamanda gelecektir. En azından öyle bekliyoruz şu anda. Kayı Bozok'tan sonra geliştirildi. İlk kez 2022 yılındaki Saha Expo fuarında görücüye çıkmıştı ve Türkiye'nin bu mühimmattan her açıdan çok ciddi beklentileri var. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri en çok MAM-L mühimmatını kullanıyor. Onun lazer işaretleyici ile 15 kilometre, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıkla 25 kilometre menzili var. Az önce bahsettiğimiz MAM-T'nin menzili ise irtifaya göre 80 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu ailenin en küçüğü olan MAM-C ise 10 kilometre menzile sahip. En aktif kullanılan mühimmatlar bunlar. O yüzden kıyaslayın diye bunlardan kısaca bahsettim. Bozok 15 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip ve uzunluğu 80 santimetre olan lazer güdümlü bir füze. Kayı ise 25 kilometrenin üzerinde menzile sahip ve bu menzilden hedefini 3 metrelik bir yanılma payıyla vurabiliyor.
kullanılabiliyor. Ayrıca kayı sadece insansız hava araçlarında değil, insanlı uçaklarda da kullanılabiliyor. Bu mühimmatın en önemli özelliği yerlilik seviyesi. Bunda kullanılan alt bileşenlerin tamamı yerli ve milli olarak geliştirildi. Kayı bir mühimmat ailesi. Farklı çeşitleri var. Antipersonel, nüfuz edici veya termobarik harp başlıkları ile kullanılabiliyor. Yine önemli bir yönü şu ki aynı Tolun mühimmatında olduğu gibi çoklu salanlarda kullanılabiliyor. Yani aynı anda 4 ya da 8 hedefe eş zamanlı saldırı yapabiliyor. Bu mühimmat ailesinde Kayı 30 yani testi yapılan mühimmat 30 kilogram ağırlığında ve 1 metre uzunluğunda. Kayı 50 ise 50 kilogram ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğunda. Yani Türkiye'nin artık MAM serisi mühimmatlara iki yeni alternatifi var. Peki bu neden önemli? Bu mühimmatlarla ilgili test satışı yapıldığında çok ilginç yorumlar gördüm. Zaten MAM serisi mühimmatlar var ve bunlar birbirlerine benzer mühimmatlar. Ne gerek var bunlarla uğraşmaya diyenler çıkıyordu. Ama bu aslında somutlaştırmak gerekirse şuna benziyor. Zaten Baykar İHA üretiyor ve bu konuda oldukça iyi. TUSAŞ niye bir daha bu alanda faaliyet gösteriyor? Bu eleştiri tam olarak böyle bir eleştiri. Savunma sanayinde benzer, hatta aynı ürünleri farklı firmaların üretmesi ve geliştirmesi tekrar değil, zenginlik olarak kabul edilir. Her firma farklı bir bakış açısıyla o ürünü biraz daha zenginleştirir. Bu da zaman içerisinde kusursuz bir mühimmat ya da platform ortaya çıkarır. Bunun yanında mühimmat çeşitliliğinin artması çok önemli. Şu an bizim silahlı insansız hava araçlarımız zaten mühimmat çeşitliliği açısından dünyada bir numara. Yani bizim şu an yapacağımız herhangi bir operasyonda farklı bir türde mühimmata ihtiyacımız olmaz. Ama mühimmat çeşitliliğinin artması SİHA ihraç ederken elinizi güçlendirir. Bir ülke sizden SİHA satın alacaksa elbette öncelikle onun mühimmat çeşitliliğine odaklanır. Ne kadar fazla mühimmat türü varsa o kadar farklı operasyonda başarı sağlamanız anlamına gelir bu. Bu yüzden SİHA'larımızda kullanacağımız her yeni mühimmat ve mühimmat ailesi yeni ihracat kapıları demek oluyor. Bunun yanında bir de Roketsan'ın yükünü alması açısından bu tarz geliştirmeler önemli. Bizim SİHA'larımızda en yaygın ve etkin şekilde kullanılan mühimmatları tek başına Roketsan üretiyor. Ve Roketsan'ın tek işi de bu değil. Çok daha büyük işleri de var. Bunların hepsini bir arada yürütmek zaten kolay değil. Ama bir de düşünün ki Türkiye'nin insansız hava araçları dünyada 50'den fazla ülkede kullanılıyor. Ve bu ülkelerin ciddi bir kısmı bu platformları aktif olarak operasyonlarda kullanıyor. Tabii ki bu Roketsan için çok ciddi bir iş yükü anlamına geliyor. İşte TÜBİTAK SAGE'nin bu alana adım atması Roketsan'ın iş yükünün hafiflemesine de sebep olacak. Bu durum şu açıdan da önemli. SİHA'yı sattığınız bir müşterinin mühimmat ihtiyacını çok hızlı şekilde karşılamanız gerekiyor. Çünkü faaliyet gösterdiğiniz alan güvenlikle ilgili bir alan. Burada gecikmeler çok ağır sonuçlar ortaya çıkarabilir. İşte böyle bir durumda MAM serisi mühimmat almak isteyen bir alıcıyı Roketsan'da bekleme süresi şu an uzun olacak diyerek bu yeni mühimmatları yönlendirebilme imkanı sizin bu piyasadaki güvenirliğinizi kat kat arttıracak. Yani bu tarz çalışmalar sayesinde Türkiye'den SİHA alan herhangi bir kullanıcı bilecek ki Türkiye'den SİHA alan yarı yolda kalmaz. Yani kısacası hangi açıdan bakarsanız bakın bozok ve kayı testleri tek başına atış testlerinin çok ötesinde öneme sahip ve bizim önemli bir sorumluluğumuzu yerine getirmemiz anlamına geliyor. Çünkü şu an Türkiye tek başına dünyadaki SİHA pazarının %65'ini elinde tutuyor. Bu başarı aynı zamanda bir sorumluluk demek ve Türkiye bu sorumluluğun altından rahatça kalkabileceğini her fırsatta tekrar göstermeye devam ediyor. Tıpkı bu yeni konuştuğumuz test satışlarında olduğu gibi. Allah'a emanet olun.